Merhaba, ben Elif. Bugün sizlerden birinin araştırmamı istediği bir videoyu hazırladım. Tiara Williams'ın kayboluşundan bahsedeceğiz. Ne zaman kayıp birinden bahsetsem şu an kaç yaşında olduklarını ya da olacaklarını düşünmekten kendimi alamıyorum. Sizde de böyle mi? Merak ediyorum gerçekten. Tiara Cassick Williams 18 Haziran 1996'da Greensboro'da dünyaya geldi. Kendisinden birkaç yaş küçük bir erkek kardeşi vardı ve kardeşi doğduktan bir süre sonra anne babası ayrıldılar. Çocuklar anneleri Daniel ile birlikte yaşamaya başladı. Tiara annesinin çalıştığı zamanlarda erkek kardeşine bakardı, onunla ilgilenirdi. Yine anneannesi ve dedesi de onlardan çok uzakta yaşıyor sayılmazlardı. Onlar da destek oluyordu. Tiara 5 yaşındayken bir geziye gitmişti. Bu gittiği yer bir botanikti ve dönüşte anneannesiyle dedesine küçük bir fidan getirmişti. Onlar da bunu evlerinin bahçesine ektiler. Anneannesi ve dedesinin ne zaman ayrıldığı bilinmese de boşandılar. Yine de Tiara anne tarafıyla çok samimiydi, yakındı. Buna rağmen bugün kayboluşundan ve hayatından bahsederken dahi babası ve baba tarafı ile ilgili bilgi veremiyorum. Çünkü hiçbir röportaj ya da belgeselde yer almadılar. Tiara Dudley Lisesi'nde okumuştu ve sosyal bir kızdı. Dışarı çıkardı, eğlenirdi, nazik biriydi. Kariyerini küçük çocuklar ve engelli kişiler üzerinde yoğunlaştırmayı düşündüğünden lisedeyken erken çocukluk gelişimi bölümüne katılmıştı. Lisenin son yılında büyükannesinin yanına taşındı. Anneannesi yalnız yaşıyordu ve annesinin evinden çok da uzak değildi. Kavga gürültüyle ayrılmamıştı evden, annesinin de izin verdiği bir durumdu. Buna rağmen kimileri annesinin yanında olduğundan daha büyük bir özgürlüğü olacağı için anneannesiyle yaşamayı istediğini söylüyor. Anneannesi ise sadece benim yemeklerimi annesininkinden daha çok sevdiği için benimle yaşamaya başladı bence diyor. Devam etmeden yaşadıkları yerle ilgili biraz bilgi vereyim. Stony Brook apartman kompleksinde yaşıyordu ve büyük bir alandı bu aslında. Yanlış saymadıysam 21 apartman var ve birini eksiltelim çünkü havuz ve tenis kortu var binaya bitişik. Bu yüzden diğer hizmetlerin de sağlandığı, herkesin gelip gittiği ortak bir binadır. Ama bunun dışında 20 tanesi 2 katlı evlerdi. Yine bunlarda da tek bir aile yaşıyor gibi düşünmeyin. Evler bayağı küçük. En az 4 ailenin yaşadığı yerlerdi. Bu bilgileri ilerisi için kalabalık bir yer olduğunu vurgulamak için verdim. Şimdi devam edelim. Tiara 2014'te liseden mezun olduktan sonra bir yıl okula ara vermeye karar verdi. Bir yıl sonra Aralık 2015'te erken çocukluk gelişimi bölümünde okumaya başlayacaktı ve planladığı gibi de oldu. 2015'in sonunda bölüme kaydolmuştu. Küçük çocuklara ve engellilere gereken ilgiyi, sevgiyi verebilmek istiyordu ve bunu yapabileceğine inanıyordu. Öğretmen olmak istiyordu. Ne yazık ki kaydolduğu programı okuyamadı. 7 Ocak 2016'da Tiara çok keyifliydi. Sabah saat 8'de yeni okuluna gidip eksik bazı kayıt evraklarını tamamladı ve öğrenci kimliğini aldı. Gün içerisinde ne yaptığını bilmesek de akşam 6'da annesinin evine gitti ve ona öğrenci kimliğini gösterdi. Hayatının yeni bir bölümü başlayacaktı. Bunun için çok heyecanlıydı. Ertesi gün annesiyle birlikte alışverişe gidip okul eşyaları, kitaplar, laptop gibi gerekli olabilecek şeyleri almaya karar verdiler. Bu sırada Tiara'nın sevgilisi Aaron ve Tiara'nın erkek kardeşi de eve geldiler. Annesi Tiara'dan artık yılbaşı ağacını kaldırmasını, toplamasını istedi. Evde birlikte zaman geçirdiler ve akşam 8'e doğru Tiara, sevgilisi ve erkek kardeşi birlikte hep beraber anneannesinin evine gittiler. Akşam yemeğini orada yiyeceklerdi. Yemek yedikten sonra erkek arkadaşı ve kardeşi bir süre maç izlediler ve Tiara da telefonuyla meşguldü. Saat 8.30'da Tiara bir arkadaşıyla, Travis adında bir arkadaşıyla buluşacağını söyledi ve üçü birlikte evden ayrıldılar. Erkek kardeşi Aaron'ın evine gidecekti, oyun oynayacaklardı birlikte. Yolda Tiara onlardan ayrılıp 1 saat sonra döneceğini söyledi. Arkadaşı da aynı apartman kompleksinde yaşıyordu. Fakat bu onun ailesi tarafından son görülüşüydü. Saat 9.30 olmasına rağmen Tiara sevgilisine mesaj atmamıştı. Aaron onu aradığında da telefonu direkt sesli mesaja düşüyordu. Zaman geçmesine rağmen onun evine gelmeyince anneannesinin evine dönmüş olabileceğini düşündü. 8 Ocak sabahı Aaron'ın 7'de bir randevusu vardı ve oraya gitti. Saat sabah 10'da hala Tiara'dan haber alamadığından ne mesajla ne de arayarak anneannesinin evine gidip kontrol etmeye karar verdi. Tiara'nın anneannesinin evine gittiğinde Tiara'nın evde olup olmadığını sordu. Evde değildi ve anneannesi de emin olmak için belki ulaşırım ümidiyle tekrar telefonla Tiara'yı aradı. Açmıyor, dur bir de ben arayayım durumu.
Anneannesi de ulaşamamıştı. Anneannesi belki annesinin bir haberi vardır ya da orada kalmıştır ümidiyle kızını aradı. Kimse Tiara'yı dün akşamdan beri görmemişti. Odasında şarj aleti ve çantası duruyordu. Dün çıkarken yanına almamıştı. Daniel yani Tiara'nın annesi Aaron'la buluşmaya karar verdi. Öğlen 12.30'da ikisi buluştular ve Aaron bildiklerini söyledi. Travis adında biriyle buluşacağını söylemişti. Ne Aaron ne de Daniel aynı apartman kompleksinde yaşadığı Travis ismindeki bu arkadaşını tanımıyordu. Hayatını anlatırken çok detaya girmek istemedim, burada anlatmak doğru olur diye. Tiara ve annesi çok yakındılar. Bunu araştırırken bu Tiara'nın istediği bir şey miydi yoksa annesi kızının güvende olduğundan emin olmak için mi her şeyiyle ilgileniyordu bilmiyorum. Yine de kızının sosyal medya hesaplarının şifresi onda vardı. Bu bir şarttı aslında. Annesi hem sosyal medyada arkadaşı olacaktı hem de sosyal medya hesaplarının şifresini Tiara annesine verecekti. Daniel, Travis'in kim olduğunu bilmediği için kızının Facebook hesabını açıp kontrol etmeye karar verdi. Hesabındaki arkadaşlarını kontrol etti ama Travis adında birisi yoktu. O da mesajları okuyup bir şeyler öğrenmeye karar verdi. Bazı arkadaşlarıyla mesajlaşmasında eski sevgilisiyle konuştuğundan bahsetmişti. Bu bilgiyle Travis gerçekten tanımadıkları ama arkadaşı olan Travis mi yoksa yalnızca eski sevgilisiyle konuştuğunu belli etmemek adına koyduğu bir takma isim mi bilinmiyordu. Bir süre kendi çabalarıyla aradılar, gelir, haber verir diye beklediler. 8 Ocak'ta saat akşam 8'de Daniel gidip polise kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunu size daha önce de söylemiştim. Yaşının bir gereği olarak kaçıp kaçmadığı üzerinde durulan önemli bir ihtimal oluyor. Ama özellikle hayatı incelendiğinde mesela ertesi gün için alışveriş planı yapması olsun, yeni bir okula başlayacak olması gibi kaçmayı planlamadığını gösteren unsurlar vardı. Ayrıca geçmişte de hiç evden ayrılmamıştı. Tiara'nın telefonunun konumu incelendiğinde eve dönüş yolunda olduğu görüldü ama bir noktada sinyal kayboldu, telefonu kapanmıştı. Şarjı bittiği için ya da birisi tarafından kasıtlı olarak ve sonrasında ne olduğu muamma. 9 Ocak'ta ailesi apartman kompleksini dolaşıp her yeri olabildiğince aradı. Komşulara sordu. Ne kadar büyük bir yer olduğundan bahsetmiştim ama hiçbir komşu, yaşayan kimse onu görmemişti. Bu apartman kompleksini bir site gibi güvenliğin bulunduğu bir yer olarak düşünmeyin. İçeri doğru giren bir sokak var. Aslında orada yaşayan insanlar için ama başkalarının girmesini engelleyecek bir kapı ya da güvenlik yok. Aynı şekilde polis de apartmanların olduğu alanı ve çevredeki yerleri aradı ama hiçbir iz yoktu. Bu arada kayıp ilanları bastırıp bunları da ararken ve çevredekilerle konuşurken etrafa astılar. 11 Ocak'ta Daniel polise Facebook sayfasından öğrendiklerini, Travis olabileceğini düşündüğü kişilerin ismini ve bazı mesajları bulduğu bu eski erkek arkadaşının adını verdi. Eski erkek arkadaşıyla polis bir görüşme yaptı ve görüşme sırasında eski erkek arkadaşı Tiara ile görüştüklerini, konuştuklarını reddetti. Polis ona mesajları gösterince söylediklerini değiştirdi ve 7 Ocak akşamı 8.30'da Tiara ile buluştuğunu kabul etti. Hatta Tiara ile konuşmayı ve buluşmayı kendisi istemişti. O akşam 20-30 dakika kadar onun arabasında konuştular, takıldılar. Sonra Tiara arabadan indi ve anneannesinin evine doğru yürümeye başladı. Onu en son bu şekilde görmüştü. Bu bilgileri paylaştıktan sonra Tiara'yı gören son kişinin eski erkek arkadaşı olduğu ortadaydı. Hemen çocuğun arabasını incelediler fakat ortada kötü bir şeyin yaşandığını gösteren herhangi bir kanıt yoktu. Yine de bu adı soruşturma hala devam ettiği için hiç paylaşılmayan eski sevgiliden kötü çocuk olarak bahsediliyor. Özellikle dedesi, Tiara'nın dedesi, niye bu çocukla hala iletişimini sürdürdüğünü bilmediğini ve kesinlikle takılmaması gereken biri olduğunu söyledi. Üstelik erkek arkadaşı varken neden başka bir çocukla hala görüştüğü kısmını ise Tiara'nın annesi şöyle açıkladı. Ne olursa olsun arkadaş kalmayı, iletişimini devam ettirmeye çalışacak biriydi. Araştırmayı yalnızca bu eski erkek arkadaşla sınırlandırmadı polis ve Tiara'nın hayatı incelenmeye devam etti. Bu sırada Tiara'nın Trey isminde bir erkek arkadaşı ön plana çıktı. Çünkü Tiara hala onu seviyordu ve kötü bir ayrılık yaşamamışlardı. Yalnızca ikisinin hayatının devamı ile ilgili planları birbiriyle uymadığından yollarını ayırmışlardı. İkisi de birbiriyle hala ilgileniyordu. Onunla yapılan görüşmelerden sonra Trey'nin bununla bir ilişkisi olmadığı tespit edildi. Ayrıca Daniel de Trey ile görüşmüştü ve Tiara'nın ortadan kaybolmasından en az kendisi kadar üzgün olduğunu özellikle dile getirdi.
Polis medyadan yardım almaya karar verdi ve bir basın toplantısı düzenledi. Ayrıca ailesi bir Facebook sayfası kurdu. Yine Tiara'nın dedesi Daryl tarafından kontrol edilen bir yardım hattı da kurulmuştu. Dedesi eski bir kefaletçiydi. Bu arada kefaletçiler baya sanıkların kefalet ücretlerini ödüyorlar. Çok saçma bir sistem ama birkaç ülkede var yalnızca. Her neyse, torununun bulunmasına yardımcı olabilecek bir bilgiyi verecek kişiye $10.000 vereceğini de söylemişti. Yani bir ödül de koyuldu. Ellerinden geldiğince duyulması sağlandı. Bundan 10 gün sonra yardım hattına bir ipucu geldi. Bu bilgi bir temizlik görevlisinden geliyordu. Söylediğine göre koyu renkli bir ceket giyen, Tiara'ya çok benzeyen bir kızı High Point'te yolunu şaşırmış gibi dağınık bir şekilde yürürken görmüştü. Başka bir tanık da aynı şekilde tarif ettiği bir kızı Textile Drive'da gördüğünü söyledi. Bu bahsettiklerimden Textile Drive ailesiyle yaşadığı Greensboro şehrinde, High Point ise ailesiyle yaşadığı Greensboro şehrinin hemen yanındaki şehir. Yine de bu iki tanığın söylediği yerlerin arası 30 kilometre ve Stony Brook apartmanları da tam ortada kalıyor diyebilirim. Bu sebeplerle Tiara'nın birisi tarafından alıkoyulduğuna ve ona zararlı maddeler verildiğine inanıldı. Aile de polis de bu görülen kişinin büyük bir ihtimalle yine açık kapı bırakılarak Tiara Williams olduğuna inanıyor. Polise başka bir iki ipucu da Tiara'nın öldürüldüğü ve cesedinin Stony Brook apartmanlarının ön tarafında kalan bir kamyon römorku alanına gömüldüğü yönündeydi. Kamyon römorku değil de başka bir ismi varsa düzeltebilirsiniz. Kamyon arkalarının büyük konteynerlerin tutulduğu bir yeri kastediyorum aslında. Bu bahsedilen alan gerçekten büyük bir alandı ve onlarca içine bakılması gereken konteyner ve kocaman bir araştırılması gereken alan vardı. Burası da kontrol edildi ve hiçbir şey bulunamadı. Ayrıca 8 Şubat'ta tekrar apartmanlar ve çevredeki ağaçlık alanlar, kanalizasyon kanalları gibi etraflıca bir arama daha yapılmaya karar verildi. Bu yalnızca bedenini bulmak için değil de bir aksesuarı, şapkası, ona ait olabilecek herhangi bir şeyi aramayı içeriyordu ve bu araştırmaya köpekler de götürüldü. Ama ne yazık ki gene bir şey bulunamadı. 20 Şubat'a gelindiğinde ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bu Tiara ile ilgili değildi. Tiara'nın eski sevgilisi Trey öldürülmüştü. Kendi evinde vurularak öldürülmüş bulundu. Bu cinayetin Tiara ile bir bağlantısı olabileceği, kaybolmasıyla bir ilgisi olabileceği düşünüldü. Fakat çok geçmeden bunun Trey'nin oda arkadaşı tarafından evde çıkan bir tartışmanın sonucunda işlenmiş bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Devam eden süreçte bir sürü ipucu daha geldi ama biz Nisan 2016'ya gidelim. Georgia eyaletinden Waffle House isminde bir dükkana Tiara'ya çok benzeyen bir kızın haftada birkaç kez yanında bir grup insanla birlikte geldiği Daniel'in oluşturduğu bu Facebook sayfasına bildirildi. Ayrıca bu mesajlarda bahsedilen kızın grubun bir parçası gibi gözükmediği ve garsonlarla, çalışanlarla hiç göz teması kurmadığı söylenmişti. Tiara'nın dedesi bu ipucunu duyduğu gibi arabasına bindi ve 600 küsür kilometrelik yolu bu ipucuna istinaden gitti. Kendi araştırmasını yaptı biraz da fakat dedesi oraya gittikten sonra bu arkadaş grubu waffle dükkanına gitmemeye başlamıştı. Artık oraya gitmiyorlardı. Tiara'nın dedesi de etrafı kontrol etmeye, dükkandakilere torununun fotoğrafını gösterip bir şeyler öğrenmeye çalıştı. Önceki haftalarda sık geldikleri için yakınlardaki apartlarda kalmış ya da kalıyor olabilecekleri söylendi. Dedesi de etraftaki apartları dolaşıp Tiara'yı ya da ona benzeyen bu kız her kimse onu aramaya başladı. Dolaştığı apartlardan birindeki yönetici Daryl'a kadın pazarlayan bir adamla birlikte kaldığından şüphelendikleri birinin Daryl'ın gösterdiği fotoğraftaki kıza çok benzediğinden bahsetti. Ulaştığı bu bilgilerin ardından bulunduğu yerdeki güvenlik güçlerine haber verdi Daryl ve yeni gelişmeleri ailesiyle de paylaşıyordu. Ailesi gerçekten çok ümitlenmişti. Polis bahsedilen kızı buldu fakat bu Tiara Williams değildi. Dedesi Daryl tekrar yaşadığı yere döndü. Mayıs 2016'da ise Tiara'nın ailesi, Tiara'nın kaybolmadan önceki zamanki sevgilisinin araştırılmasını istediler. Polisten bunu talep ettiler ve Aaron'a nasıl akşam saati başka bir erkekle buluşacağını söylediğinde sorgulamazsın şeklinde onu suçladılar. Aaron da ona güveniyordum, bu yüzden onu sorgulamadım dedi.
Bu konuşmanın neresini tutsak elde kalıyor gerçekten. Çünkü konunun ona güvenip güvenmemesiyle ya da Tiara'yı sorgulamasıyla, Tiara'nın sorgulanmasıyla bir alakası yok. Her insan nereye hangi saatte gideceğiyle ilgili özgürdür. Bu kısmı kesinlikle kastetmiyorum şu an ben. Sadece eğer bir saat sonra bir arkadaşınız dahi olsa sizin yanınıza gelecekse nereye gidiyorsun, ne için gidiyorsun gibi belli soruları sorarsınız. Hepimiz yaparız bunu. Bunu bir erkek kıza sormadan ziyade erkek erkeğe de sorar, kız erkeğe de sorar, kız başka bir kız arkadaşına da sorar. Her insanın yapması gereken bir şey. Çünkü farkında olmadan çevremizdeki insanların güvende olduğundan emin olmak isteriz. Bunun için çalışırız. Aile de eğer bunun için erkek arkadaşını suçluyorsa erkek kardeşini de suçlamalı. Çünkü o an o da 3 kişiden biriydi. Başka bir gelişme de 13 Haziran 2016'da yaşandı. Bu bilginin ardından Tiara'nın en son görüldüğü yer değiştirilmeli mi yoksa kaybolduğu gün olarak mı kalmalı inanın bilmiyorum. Ama 13 Haziran'da Tiara'nın akrabalarından birisi Tiara'yı Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin otoparkında gördü ve ona ismiyle seslendi. Seslendiği kız kadına doğru döndü ve "Üzgünüm, ben Tiara değilim ama ona dua et, olur mu?" dedi ve araca binip uzaklaştı. Bu yeni gelişmenin ardından hemen güvenlik kamerası görüntüleri izlendi ve bunlar annesine gösterildi. Annesi bu kızın Tiara olmadığını söyledi. Gösterilen başka görüntüler de vardır muhtemelen ama belgeselde yalnızca arkasından yürürken görülen bir kız var, o kadar. Dedesi ise gelen ipuçlarına dayanarak ülkenin birçok yerine gitti. Gece kulüpleri, pavyonlar gibi onlarca yeri kontrol etti ve insanları konuşturmak için elinden geleni yaptı. Tüm bunlara rağmen 2021 itibariyle Tiara'ya ne olduğu hala bilinmiyor. Şu durumda üzerinde asıl durulan Tiara'nın kaçırıldığı yönünde. Bu insan kaçakçılığı için ya da yalnızca alıkoyulmak için birisi tarafından yapılmış olabilir. Bunun dışında başından beri soruşturmanın devam etmesi öne sürülerek ismi paylaşılmayan eski erkek arkadaşın da bu kayboluşta bir parmağı olduğu öne sürülüyor. Onun yüzünden kaçırılmış, öldürülmüş ya da onun vesilesiyle kaçırılmış veya öldürülmüş olabilir. Ben insan kaçakçılığı açısından sizlerle şu bilgileri de paylaşmak istiyorum. Şu an dünyada Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2017 verilerine göre 24,9 milyon kişi insan kaçakçılığı kurbanı. Her yıl Amerika Birleşik Devletleri ve farklı birkaç kuruluş daha insan kaçakçılığı ile ilgili veriler ve yerine göre öneriler sunuyor engellemek için. Türkiye'de Amerika'daki bu rapor için veri paylaşan ülkelerden birisi bu arada. İnsan kaçakçılığı çok büyük bir konu, çok büyük bir sorun. Girsek çıkamayız ama ben yalnızca belli bir eyalete indirgeyeceğim sizinle paylaşacaklarımı şu an. North Carolina eyaleti Amerika'daki insan ticaretinin görülme sıklığı açısından 21. sırada. 500 bin kişiden 6'sının insan kaçakçılığına gittiği tespit edilmiş. Daha fazlası olabilir mi? Evet, ama daha az olabilir mi? Hayır. Şu durumda özellikle başlangıçta söylenilen konteynerli alanın böyle bir kaçırma için uygun olabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili araştırılma yapılıp yapılmadığını bilmiyorum, hiç paylaşılmamış. Ama eğer böyle bir şey yapıldıysa o yerden yapılması muhtemel. Bunu orayı işleten kurumu lekelemek için söylemiyorum. Onların haberi dahi olmayabilir ama orayı bilen biri tarafından, çalışan biri tarafından belki yapılmış olabilir. Tüm bunlara şu da eklenmesi gereken bir bilgi. Kalabalık bir yerde yaşıyordu. Bu yüzden aile ve polis orada yaşayan birilerinin bir şeyler gördüğünü düşünüyor. Yine de daha önce de dile getirdiğim gibi kimse ortaya çıkmadı. Benim bu videoda paylaşacağım bilgiler bu şekildeydi. Tiara şu an 24 yaşında. Geçmiş zamanla konuşmak istemiyorum çünkü belki bir yerlerdedir ve kurtulanlardan birisi olur. Yine de bunu düşünmek de beni korkutmuyor değil. Her gün yaşaması gereken hayattan uzakta, istemediği bir hayatı esaret içinde yaşamasını istemiyorum. Ama ölmüş olmasını da istemiyorum. Şu an seçeneklerden hiçbirisi bizleri mutlu etmiyor. Öyle işte. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.